Sovyetler Birliği. Bir zamanlar dünyayı iki kutuba bölen o dev yapı. 30 yıldır yok ama bıraktıkları hala burada. Binalarda, eşyaların köşesinde, şehirlerin ruhunda. Burası Kırgızistan'ın başkenti Bişkek. Sokaklarında yürürken geçmişin bugüne karıştığını hissediyorsun. Beton apartmanlar, geniş meydanlar, suskun heykeller. Takvimler değişti, bayraklar indi. Ama bazı şehirler bir dönemi tamamen arkasında bırakamadı. Bugün Bişkek'te geçmişin izlerini arıyoruz. Videoya geçmeden önce beğenip kanala abone olursanız ve kaçırdığım detayları yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Hazırsan başlayalım mı? Herkese yeni videodan selam dostlar. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teyim. Bişkek'te bulunan bir bit pazarına geldim aslında dostlar. Bulunduğum konum Ortasoy pazarı olarak geçiyor. Bakın abim burada bir şeyler işleniyor. Şansımı denemek istedim. Belki dedim vardır. Hem de normal pazar var. Normal pazarı da görmek, gezmek istedim burada. Bu videomuzun asıl konusu dostlar, Sovyetlerin izinden gideceğiz. Bişkek'te Sovyet kalıntıları nerede var, nerede yok? Biraz daha böyle soğuk bir video olacak. Bakın mesela burası tahmin ediyorum ki Sovyet döneminden kalma bir yapı. Ben burası hakkında biraz bilgiler vereyim size siz etrafı izlerken. Ortasay, Bişkek'in en büyük pazarı olan Dordo'ya göre daha düzenli ve daha az kalabalık. Hem alışveriş hem de yemek için daha rahat bir ortam sunuyor. Yerel kültürü yakından gözlemlemek isteyenler için burası ideal abi. Pazar Sovyet döneminde kolhoz pazarı olarak biliniyormuş. 1980'lerde büyüyerek Bişkek'in önemli pazarlarından biri haline gelmiş. Bugün ise devlet kontrolünde altyapısı yenilenen modern bir pazar konumuna gelmiş durumda. Bakın burada kardeşim ne yapıyor? Samsa yapıyor. Samosa da deniliyor, samsa da deniliyor. Farklı farklı isimleri var. Bakın şöyle hamur topları var. What is this name? Borsok. Borsok'u duymuştum. İçi boş mu? Boş. 5 tane alalım. Kaç? 10 son. Aa süper. 5 tanesi 10 son. Hiçbir şey. Bozuklarım vardı. Bozuklardan vereyim. Bu böyle sade mi yeniyor peki? Direkt böyle yeniliyor mu? İçine bir şey konuluyor mu? Normal. Güzel ya gayet. Hoşuma gitti. Bak burada da samsalar var. Kolay gelsin. Dostlar bu bölgede daha çok Ruslar yaşamaktadır ağırlıklı olarak. Bakın her köşe başında bunları görebiliyorsunuz. Maxim, Kıbaç ve ortadakini okuyamıyorum. Şu ortadakinden denedim ben. Biraz daha böyle ayranımsı bir tadı var ama boğaz yakan. Asit gibi bir şey var içerisinde böyle. Şu kırmızı olan biraz daha böyle kahverengimsi bir görüntüsü var. Kahveyi andırıyor. Diğeri de kıvaç zaten. Onu da Moldova videolarından biliyorsunuzdur. Ekmeğin mayasından yapılan farklı bir tat o da. Abi ülke adeta KFC cenneti diyebilirim. Bakın reklam kampanyaları bile o kadar güzel yapılmış ki bütün duraklarda, otobüs duraklarında, reklam panolarında her yerde KFC'nin reklamını görebiliyorsunuz. Benim de tabii yaptığım bir reklama giriyor ama reklam değil. Çok fazla sayıda var. Çok fazla da dükkanını gördüm. Yani bayağı burada seviliyor. Onu net olarak söyleyebilirim. Hemen arkasında bulunan bakın Sovyetler döneminde abi bu binalara Komunelka deniliyor. Komunelka ortak apartman daireleri birbiriyle ilgisiz birçok kişinin ve ailenin izole oturma odalarında yaşadığı ve mutfak, duş ve tuvalet gibi ortak alanların paylaşıldığı yer. Komunelkalara benziyor şunlar. O dönemlerden yapılma kalma. Bahsetmiş olduğum o bit pazarı görünümünü burada göremiyoruz şu an ne yazık ki. Çünkü dün vardı. Bugün dedim belki bir ihtimalle olur ama ne yazık ki yok. Bakın hemen karşımızda bir tane daha o içeceklerden satan ablamız duruyor. Bir dondurmacıda bir top dondurma 80 son, 3 top dondurma 100 son, 3 top dondurma da 120 son. Fiyatları direkt ikiye bölebilirsiniz. O şekilde bulabilirsiniz. Sunday'de mi açık? Dün açıktı yani. Bir önceki gün.
Pazar. Anladım. Bugün bulamam değil mi? Bugün pazar Bişkek Kapalı. Anladım. Teşekkür ederim abi. 1924. Bir bakabilir miyim? nerede? Vay, 1924. Açabilir misin abi içini? Ben bakalım. Vay. Kirişka başka. Güzel. Atın kimdir abi? Maksat. 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 Ünes ben de memnun oldum. Türkiye'den geldim abi. Mekman. Cansın. Görüşürüz abi. Vay be, şans eseri abimizde 1924'ten kalma bir teneke kutu bulduk. Bugün ne yazık ki bit pazarını göremeyeceğiz. Abi bu bit pazarında da ne var? Ağırlıklı olarak bu bölgedeki bit pazarında hatırlarsanız Tiflis'te bir bit pazarına uğramıştık. Çok fazla Sovyet döneminden kalma eşyalar vardı. Buradaki bit pazarında da çok fazla Sovyet döneminden kalma eşyaları görebileceğiniz bir pazardı. Ne yazık ki şans diyelim, göremeyeceğiz. Aa baksana. Kozmo Park. Yeni bir AVM galiba burası ama bakın nasıl yapılmış görüyor musunuz? Dostlar bu bulunduğum parkın ismi Atatürk Parkı. Bu parkın içinde birkaç Sovyet esintisi görmeyi düşünüyorum. Yukarı doğru şöyle yürüyelim. Atatürk Parkı'nın içinde bulunan anıt heykele geldim. Bu anıt heykelin özelliği ne biliyor musunuz dostlar? Afganistan Savaşı'na buradan çok sayıda insan katılıyor. Bu anıtı görmek için çok fazla turist bu parka geldiğinde buraya da uğruyor. Bu videoda biraz daha böyle eski Sovyet ülkesinde abi eski Sovyet izlerini aramaya çalışıyorum. Genelde Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra ülkeler o izlerini kapatmak ister. Ama Kırgızistan geçmişiyle barışık bir ülke. Bundan dolayı ülkede çok fazla sayıda o dönemlerden kalma birçok yapı, anıt, birçok eşya ile karşılaşabiliyorsunuz. Şu anda mesela geldiğim konum burası bir Luna Park tarzı bir park. Şu belki yeni yapılmıştır ama şuradaki salıncak eminim ki o dönemden kalma bir salıncak. Zincirlere bağlanmış, demirleri artık paslanmış ve kaderine terk edilmiş bir durumda. Kim bilir kaç çocuk şu salıncakta sallandı, kim bilir kaç çocuk burada eğlendi, kim bilir kaç çocuk burada dönerken kahkaha atarak eğlencesine vardı. Şunu itiraf etmeliyim ki Moldova'ya gittikten sonra bende bir Sovyetler dönemi merakı başladı. Hayranlığı demeyeyim de merakı, yanlış anlaşılmasın. O dönemi hissetmek gerçekten farklı bir duygu ya. Şu anda da o dönemin alıntılarına rastlamak farklı hissettiriyor insana. Parkın anlam ve önemine gelecek olursak dostlar, ilk videodan da hatırlayacağınız üzere Atatürk Parkı'nın en güzel köşesindeyiz şu an. Mustafa Kemal Atatürk'ün elinde Nutuk kitabıyla kocaman heybetli bir görüntüsü var. 1995 yılında büyük devlet adamı ve başkomutan Türkiye Cumhuriyeti'nin 1. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün ismi verilmiştir. Atatürk Parkı'nın çevre düzenlemesi 2015 yılında TİKA tarafından gerçekleştirilmiştir. Elinde nutukla karşınızda Atatürk. Bir sonraki durağımız olan Bişkek'in tam merkezinde bulunan sirkin önündeyim. Adeta bir uzay aracına benzemiyor mu? 1976 yılında yapılmış dostlar burası. UFO'yu andıran özgün kubbesi ve geometrik cam panelleriyle dikkat çekiyor. Biliyorsunuz ki benim yaşlarımda ve benden büyük olan abilerim, ablalarım bilir. Eski dönemlerde sirkler geliyordu, sirk gösterileri oluyordu. Özellikle ama bize Romanya'dan, Moldova'dan, Bulgaristan'dan falan geliyorlardı Türkiye'ye. Buralarda da bunu görmek o günleri anımsattı. Baksana, yuvarlak dekorlu. İçine girebilir miyiz acaba? Açılış 9, kapanış 8. İçine girip bakabilirsek. Oo, karanlık. Karanlık. Işıkları yanar mı buranın? Hazır. Veremem. Karanlık oldu.
Abim şimdi bana özel ışıkları yakacak dostlar. Wow. Direkt tam ortaya düşmüşüm bakın. Olduğu gibi burada gösteriler oluyor. Burası tam meydanı. İnsanlar geliyor buralara oturuyorlar. Buradan gösterileri izliyorlar. Çok teşekkür ederim. Abim benim için bir ışık açtı, kapattı hemen. 1 dakikalığına dedi olur. Böyle bir dolaşalım. Biraz daha böyle modern hali sanki. Yenilenmiş çünkü burası iyice. Burada gösteriler falan hala aktif bir şekilde devam ediyor. Öyle yuvarlak koni biçiminde olduğu gibi görebiliyoruz. Atın kimdir? Şeybek. Şeybek. Memnun oldum. Benim de Ünes. Ünes. Ünes sen Türksün mü? Türk'üm. İstanbul'dan geldim. İstanbul'dan geldin. Evet. Çok güzel. Beğendim. Şimdi dostlar sıradaki durağımıza geçelim. Selam. Türkiye'de selam. Adın nedir? Muhammed Ali. Muhammed Ali. Senin? Emir. Emir. Memnun oldum. Ben de Ünes. Adın nedir? Adım İsrail. İsrail. Yaşınız kaçtır? Şimdi Kaç? 10. 10. Senin? 11. 11. 11. 11. Süper. Çok memnun oldum. Okula mı gidiyorsunuz? Güzel. 5. kas. 2. 5. 5. 5 mi? Sen de mi 5? Hani 2 idi ya. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Çok memnun oldum. Allah'ım ya. Gözler çekik çekik ne güzel. Şöyle verdik. Türk. Türkçe biliyor musun abla? Dostlar, Kıvaç. Ben en son Moldova'da denemiştim. Hello. Hello. How are you? You ask that. Türkçe biliyor musunuz? Türk? Hı hı. Pakistan? Yok, Türkiye. Türkiye. Hı hı. Evet. İstanbul. İstanbul. Sivas. Evet, güzel. Krakow'da. Atın kimdir? Adlet. Ne? Adlet. Atlet. Ya. Güzel. So- Görüşürüz. Somewhere like it. Eyvallah, eyvallah. Hop şöyle karşıya geçelim. Yudumlayamadım şunu ya. Bir yudumlayayım. Abi yok ya. Ben içemiyorum ya. Neden bilmiyorum ama içemiyorum. Dostlar, Bişkek'in kalbinde tarih fısıldayan bir meydandayız. Victoria Meydanı burası. 1984'te 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenler anısına yapılmış bu anıt 3 heybetli granit kemerleriyle sizi karşılıyor. Ortasında hiç sönmeyen ebedi bir ateş yanıyor. Sanki geçmişin kahramanları size göz kırpıyor. Eğer buraya 9 Mayıs'ta gelirseniz meydan bambaşka bir hayata bürünüyor. İnsanlar çiçek bırakıyor, askeri törenler yapılıyor ve şehrin kalbi tarihle birlikte atıyor. Bugün meydan sadece bir anıt değil, aynı zamanda Kırgız halkının hatırladığı, saygı gösterdiği ve gurur duyduğu bir simge. Burada yürürken hem Sovyet mimarisinin izlerini görebilir hem de tarihin sessiz ama etkileyici gücünü hissedebilirsiniz. Bakın turist kafilesinin de yoğun bir şekilde buraya geldiğini görebiliyorsunuz. Bişkek çok fazla meydan, park ve yeşil alanlara sahip bir şehir. Yani yolda yürürken çok fazla parkla, meydanla karşılaşabiliyorsunuz. Bir parktan çıkıp diğerine gidebiliyorsunuz. Arkasındaki bir yapı da muhtemelen yine bir Sovyetler döneminden kalma bir yapı diye düşünüyorum. Şöyle bir etrafını dolaşalım. Ufak ufak mermerlerden yapılmış. Bir kale görünümü verilmiş. Aynı zamanda böyle hobbit evlerimsi tarzı ilginç bir yapı. Tam şehrin göbeğinde bu tarz yapılarla karşılaşmak burada gerçekten doğal diyebilirim. Bakın bu tarafından da böyle bakabiliriz. Ve şimdi de aynı parkın içerisinde tam köşesinde bulunan bu heybetli yapının önüne geldik. Burası opera, bale salonu.
şöyle bir görünüme sahip. Yine aynı parkın içerisinde Stalin'in posterleri, bir sürü Sovyet döneminden eşya bulabileceğiniz, bakın Lenin'in kafası var orada. Burada da var. Bir sürü eşya bulabileceğiniz o dönemlerden kalma bir dükkan. Bakın saksafonlar. Şurada bir Putin'in magneti var. Bakın şurada flamalar var. Bir sürü böyle ilginç fotoğraf makineleri var. Lenin'in tablosu var. Şurada bir sürü farklı fotoğraf makineleri var. Buralarda gaz lambaları var. Bakın. O dönemden kalma bir şapka. O dönemlerden kalma bir saat. Şöyle içeri doğru bir girelim. Burası bayağı büyük bir alan. Bakın burada broveler var. ...1896-1996. Sovyet asker kıyafeti var. Sizi bildiğin alıyor, geçmişe götürüyor. Bakın orak ve çekiç. Bir Sovyet askerinden kalma şapka. Ufacık yere bir sürü şey sığdırmış abimiz. Sanırım beline taktıkları kemer. Bakın burada olmazsa olmaz bozuk paralar. Tam net belli olmuyor ama genelde şuraya karıştırsam mutlaka bir Türk lirasıyla karşılaşıyoruz. Bayraklar, flamalar. Bakın burada bir Sovyet askerinin daha üniforması var. Burada sigara paketleri var. Arapça yazıyor sanki. Burada da yine bir farklı şapkalar mevcut. Bakın direkt zaten çekiç ve orak. Burada fotoğraf makineleri, kabloları ve fotoğraf makineleri var. Eski radyo var bir tane. Burada heykeller var. Acaba şunlar ne anlama geliyor? Yani 2 yıldız, 3 yıldız. Kimin üniforması oluyor mesela bu? Bakın. Çekiç ve orak. Bakın yıldız şeklinde. İçinde de çekiç ve orak var. Oyuncaklar. Bunlar fotoğraf albümleri mi? Ama içi boş. Saatler. Bakın o dönemlerden kalma ilginç değişik saatler. Matruşka var. Şunu almak istiyorum ama baksana Sovyet dönemlerinden kalma askeri mataralar. Bunun fiyatı nedir? Kaç son? This is signature. 2500 son. Handmade. Bunun daha ufağı var mı, küçüğü? Lidl. Bu yok, öyle değil. Daha ufağı. Şunlar gibi bir tık daha büyük.
Şunlar bir tık daha büyük. Вот такие. Var mı? Bunun fiyatı ne kadardı? Ne kadar? Kançe son? 2500. 500. 2500. 2500. 2500 çok fazla ya. Yani şöyle bir ucuz yollu olsaydı alırdım. 2500 direkt ikiye böl. 1300 lira yapıyor. 1250 lira yapıyor. Ondan dolayı almayacağım. 1000. 1000. Evet. Oo. Bakın ben bunlardan hep almak istiyordum. Bir türlü denk gelmedi. Yani 500 lira. Bakın böyle böyle içinden sürekli çıkıyor. Bakın. Yok artık. Ne buldum? 250 bin kuruş. Bakın ben dedim ya illaki bulunuyor buradan. Abimizle pazarlık yaptık da hiç inmedi. Sağlık olsun diyoruz ve sonunda hani böyle bir Sovyetlere bir dokunuş yaptık. O şeyleri gördük. Hadi gidelim başka rotaya. Abi bu sefer de ayrandan deneyeceğim ya. Merhaba, selam. Van. Şöyle bir beyaz ayran gibi. Boğaz yakıyor böyle bildiğin. Diğerlerine nazaran bu biraz daha içilebilir gerçekten bak. Bu arada dostlar yürürken size şunun bilgisini de vermek istiyorum. Sovyetler döneminde inşa edilen o büyük devasa binalar, haruşçovkalar, kominalkalar, evler yani balkonsuz inşa ediliyor. Ardından balkon yapılıyor. Hepsine baktığınızda balkonsuzdur. Ekstra daha sonra dışarıya eklenmiş gibi gözüken balkonları görebilirsiniz. Hava tam öğle vakti oldukça sıcak oluyor. Akşam üzeri böyle bir serinliyor, bir rahatlıyor. Kışın da sağlam kışı oluyormuş buranın. Bakın tam karşıda bir bina görüyorsunuz. Az önce anlatmış olduğum bina tiplerine örnek. Sovyetler Birliği döneminde Kırgızistan planlı ekonominin bir parçasıydı. Moskova'dan yönetilen bu sistemde ülke daha çok tarım ve ham madde üretimine odaklanıyordu. Pamuk, tütün ve yün en önemli ürünleriydi. Bişkek'te fabrikalar kuruldu ama ağır sanayi merkezleri hep başka yerlerdeydi. Halk için sağlık, eğitim ve iş garantisi vardı. Bu yüzden sosyal hayat istikrarlıydı. Bağımsızlıktan sonra ise tablo değişti. Sovyet fabrikaları kapandı, işsizlik arttı, halk yeni sisteme ayak uydurmakta zorlandı. Bugün Kırgızistan ekonomisinin kalbi kumtor, altın madeni ve yurt dışında çalışan işçilerin ülkeye gönderdiği dövizler, tarım ve hayvancılık hala güçlü, turizm de son yıllarda giderek önem kazanıyor. Kırgızistan ekonomisi Sovyetlerden miras kalan tarım düzeniyle modern dünyada altın ve göçmen emeğine dayalı bir yapıyı birlikte taşıyor. Yıllara meydan okumuş bir tipik Sovyet binası. Bakın. Yaklaşık muhtemelen bir 50-60 yıl vardır diye düşünüyorum. Bakın şurada bir yazı gördüm ve bir asker, 3 tane yıldızı olan madalyalı bir asker gördüm. Hemen onun kim olduğunu öğrenmek istiyorum. Sovyetler Birliği kahramanı Kor Generalmiş. 1959'dan 2003'e kadar burada kalmış. Vay be. Şurada da bir yazı var. Onun da ne olduğunu görelim. Bu evde 1953'ten 1982'ye kadar Kırgızistan kültürüne büyük etkilere sahip Taşibek Turganov yaşamış. Kırgız Milli Kahramanı, Kültür Bakanı bu evde yaşamış. Yan tarafa geçiyoruz. Tam yukarıda tepede anayasa temel hukuktur diyor dostlar. Tam üstünde de bakın çekiç ve orak var. Köşelerde sanki mermi var ve at var, tarım işçileri var. Bakın şuralarda çalışanlar ve altta yıldızlar var. Yıldızı gördüğünüzde dostlar direkt anlamanız gereken şey Sovyetler Birliği oluyor. Peki bu yıldızın anlamı nedir diye soracak olursak Sovyetler Birliği denildiğinde akla gelen en güçlü sembollerden biri kuşkusuz kırmızı yıldızdır. Kremlin kulelerinden askeri üniformalara, bayraklardan propagandalara, afişlerine kadar her yerde bu yıldızı görmek mümkündür. Ben size şunu söylemeyi unuttum. İkinci Dünya Savaşı için yapılan bir
anıt var ve sonsuzluk ateşi vardı ya. O bölgenin ben size haritadan bakışını göstereceğim yıldız şeklinde. Yani yıldızı her şekilde kullanmışlar Sovyetler Birliği'nde. 5 köşe işçilerin, köylülerin birliğini temsil ederken aynı zamanda sosyalizmin 5 kıtaya yayılacağı inancını taşır. Kırmızı renkte devrim için dökülen kanı ve verilen fedakarlığı anlatır. Ayrıca yıldız Kızıl Ordu'nun sembolü olarak da işçi sınıfının öncülüğünü vurguluyormuş. Yeri gelmişken de bu yıldızın anlamını aktarmış olalım. Evet, yine bir parktayız ve yine bir heykel ile karşı karşıyayız. Burada her parkta ayrı ayrı heykeller mevcut. Çok fazla sayıda heykel mevcut ve çok fazla sayıda da park görebiliyorsunuz. Ülkenin %93'ü dağlarla çevrili. Bundan dolayı Bişkek dışına çıkacağınız zaman dostlar bayağı mesafe sürüyor. Ben sadece şu an Bişkek'i geziyorum. Diğer kısımlara da bir sonraki gelişimde gideceğim. Bunu da söylemeliyim ki ülkenin nüfusu 7 milyon. O yüzden çok fazla trafik olmuyor. Çok fazla insan yoğunluğu olmuyor. Serbest, rahat, güzel bir şehir. Keyifli bir şehir. Gelmenizi öneririm. Son yıllarda gerçekten çok fazla turist sayısında artışlar var. Tabii burada da bir sosyal medyanın da vermiş olduğu bir artı diyebilirim. Bakın bir de şunu söyleyeceğim. Ortalık yerde böyle doğalgaz boruları görebiliyorsunuz. Bakın. Ortalık yerde, yani yolun ortasında. İlginç. Daha önceki videolarımdan da bahsettim. Burası kocaman büyük bir Kırgızistan bayrağı ve dünyanın en büyük yazılı destanı olan Manas Destanı'na ait Manas'ın heykeli. Arkasında da Ulusal Tarih Müzesi ve burası da askeri geçit törenlerinin, kutlamaların yapıldığı ulusal meydan olarak geçen bir yer. Tam bayrağın altında da 2 tane Kırgız askeri duruyor. Bunlar anladığım kadarıyla saat başında değişimleri oluyor. Fakat ben bir türlü değişimlerine denk gelmedim. Çakı gibi duruyorlar. Tıpkı bizim Anıtkabir'deki askerlerimiz gibi. Bu arkamda bırakmış olduğum meydan şehrin en popüler meydanı. Genellikle Bişkek'e gelen turistler bu meydana uğrarlar. Başka bir heykelin yanına gelmiş bulunmaktayız. Bakın, burası Bişkek'teki Atalar ve Anneler Anıtıymış. Bu anıt 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Kırgız halkını ve cepheye giden askerleri uğurlayan anneleri simgeliyormuş. Yaptığım araştırmalara göre dostlar, bu anıt ise Kırgızistan'daki devrimlerde hayatını kaybedenlerin anısına yapılmış. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te sokakları arşınlamaya devam ediyoruz. Bakın, size bir binanın, bir evin daha doğrusu duvarında ne çizili olduğunu gördüm. Dostlar, başkent Bişkek'in yaklaşık 1 milyon nüfusu bulunmakta. Burası Sovyetler Birliği döneminde planlı bir şehir olarak inşa edilmiş. Geniş caddeler, üzerlerinden geçtiğimiz bir sürü gördüğümüz parklar mevcut. Ülke Orta Asya'da denizi kıyısı olmayan dağlık bir coğrafyaya sahip. Sovyet sonrası dönemde ciddi ekonomik sıkıntılar yaşanmış. Özellikle kırsal bölgelerde kalkınma yavaş kalmış. Ülkedeki pek çok aile Rusya ve Kazakistan'da çalışan aile bireylerinin gönderdiği paralarla geçimini sağlamaktadır. Bu da böyle bir bilgi. Üzücü bir durum. Demirlerinden de anlayacağınız üzere ve aletten de anlayacağınız üzere o eski dönemi birebir yansıtıyor diyebilirim. Parkta sadece sanırım burası o dönemi yansıtıyor. Geri kalan kısımlar biraz daha yeni. Bakın, bir ablamız pamuk şekeri satıyor. Kırgızistan bayrağı ve Türkiye bayrağı var. Altında da diyor ki Kırgız Cumhuriyeti Milli Tarih Müzesi'nin dış cephe tadilatı ve çevre düzenlemesi Türk İşbirliği ve Koordinasyonları Ajansı tarafından yapılmıştır. TİKA 2018. 2018'de buranın çevre düzenlemesi ve dış onarımı yapılmış TİKA tarafından. Bu Orta Asya ülkelerinde, Balkan ülkelerinde çok fazla TİKA'yı
Görebiliyorsunuz dostlar, çok fazla şehirlere, ülkelere yardımlarımız oluyor. The National History Museum. Bakalım açık mı? Açıksa girelim. Bakın tam yansımadan da Kırgız bayrağı ve Manas bayrağı gözüküyor. Kapalı ne yazık ki. Bugün pazartesi. Pazartesi günü kapalı. Tüh. Neyse. Yapacak bir şey yok. Bakın bu parkta Kırgızistan için önemli olan kişilerin heykelleri mevcut. En görkemlisi ise şu. Kara Kırgız Özerk Bölgesi Devrim Komitesi Başkanıymış. Elinde de bir kağıt var. Plakaları bile var. Hello brother, how are you? Adınız nedir? Adınız kimdir? İslam. İslam. Senin? Sultan. Oo güzel. Senin? He? İldos. Senin? Ariyet. Adilet. Adilet. Benim de Ünes. Memnun oldum. Yaşınız kaçtır? 16. 19. 18. İyi. Yolumuz 1. Yazarsanız çıkar. Yolumuz 1. Yolumuz 1. Ver yazayım. Evet kardeşlerim. Eğer sizde... Telefon verirsin sen de. Nasıl korkuttum ama. Ben plaka koyayım. Paylaşacağım size. Haberiniz olsun. Aha bu benim. Evet Rahmat. Tamam. Hadi bakalım görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Dostlar siz de hala kanala abone değilseniz kanala abone olabilir, videoyu beğenebilir ve videonun altına yorumlar yazabilirsiniz. Abone olduk, videoyu sonuna kadar izledik diye. Kanalın katıl kısmı da açık. Bizlere destek olmak isterseniz katıl üyeliği alarak destek olabilirsiniz. Bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız artık. Bu video biraz daha böyle Sovyet esintilerini aramakla geçti. Biraz yoruldum açıkçası çünkü çok fazla yürüdüm. İlk ne yaptık? Gittik pazara, pazardan çıktık Atatürk Parkı'na. Atatürk Parkı'ndan çıktık sirkten çıktık. İkinci Dünya Savaşı'na ithafen yapılmış anıt meydana. Oradan çıktık. Opera binasına oradan çıktık. Antika eşyaların satıldığı, alındığı dükkana oradan çıktık. Böyle meydana geldik. Buralarda dolandık falan filan derken artık kapanışa geldik. Kapanışa da böyle güzel bir yerde yapmak istedim. Bakın Kırgızların hala kullandıkları bu çadırlar yurt deniliyor. Yurtlardan, buralardan sizlere selamlar olsun. Bir sonraki macerada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.